Tarihte Pablo Escobar olarak bilinen adam, 1 Aralık 1949'da Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki Rio Negro şehrinde Pablo Emilio Escobar Gaviria adıyla doğdu. Babası, 7 çocuklu büyük ailesinin geçimini sağlamak için başkalarının tarlalarında çalışan yoksul bir çiftçi olan Abel de Jesus Dari Escobar Echeverri'ydi. Pablo, ailenin 3. çocuğuydu. Pablo'nun annesi, 7 çocuğunu büyütmenin yanı sıra yerel bir ilkokulda öğretmenlik de yapan Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio'ydu. Pablo Rio Negro'da doğmuş olmasına rağmen, Pablo henüz oldukça gençken aile Medellin şehrine taşındı. Pablo'nun bu kadar içsel bir bağ kuracağı bu Kolombiya şehrinin gelişimi üzerinde düşünmeye değer. Bu yer 1610'larda İspanyollar tarafından kurulmuş ve burada Karma ırktan bir köyün gelişimini denetlemiştir. Sonraki 200 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde büyüdü. Öyle ki günümüzde Kolombiya, Venezuela, Ekvador ve Panama'dan oluşan Büyük Kolombiya Cumhuriyeti 1819'da İspanya'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde, Medellin zaten Kolombiya'nın kuzeybatısında And Dağları'nın yanındaki Aburrá Vadisi'nde bölgesel bir başkentti. Latin Amerika 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ekonomik ve demografik olarak geliştikçe Medellin de gelişti. Nüfusu 1905'te yaklaşık 60 bin kişiden Pablo doğduğunda 300 binin üzerine çıktı. Bu artış, Medellin'in bir sanayi merkezi olarak gelişmesiyle hız kazandı. Ve bu büyüme burada durmadı. Pablo 20'li yaşlarının başına geldiğinde şehrin nüfusu 1 milyonu aşmıştı. Medellin artık ülkenin sanayi başkenti ve Medellin'in her yerinde türeyen yaygın suç örgütlerine karışmasıyla ikinci en büyük şehirdi. Şehirde hüküm süren kentsel yoksulluğun ortasında. 14 yaşına geldiğinde bir çeteye bulaştı ve kısa süre sonra okuldan atıldı. Aynı zamanda diğer çete üyeleriyle de çeşitli olaylara karıştı. Bunlardan biri Julio Tulio Garces'le girdiği bir kavgaydı. Kavgayı kaybetti, ancak Pablo yılmadı. Bir sonraki sefer Julio Gaviria adında biriyle kavga ettiğinde Pablo silahını çekip Julio'nun ayağını ateş etti. Bu olay polise bildirildi ve Pablo ilk birkaç gecesini Kolombiya hapishanesinde geçirdi. Buna ek olarak kendisi ve birkaç arkadaşı gençlik yıllarında çeşitli küçük suçlara karıştılar. Bazı olaylarda mezar taşlarını çalıp üzerlerindeki isimlerin önlerini zımparalayıp yeniymiş gibi sattıkları anlatılıyor. Diğerleri ise Pablo'nun sahte lise ve üniversite diplomaları satmak için bir düzenbazlık yaptığını öne sürüyor. Erken yaşamının bu versiyonlarında gerçeğin nerede bitip kurgunun nerede başladığını söylemek zor. Pablo Escobar'ın sonraki inişli çıkışlı hayatı, 20. yüzyıldaki Kolombiya tarihi ve oradaki uyuşturucu ticaretinin gelişimi ışığında değerlendirilmelidir. Bir bakıma, modern Kolombiya'da siyaset ve uyuşturucu birbirinden ayrı düşünülemez. Ülkenin siyaseti, liberal ve muhafazakar bir kesim tarafından domine edilmiş ve her zaman Amerika Birleşik Devletleri tarafından incelenmiş ve müdahale edilmiştir. Başlangıçta tüm Amerika'yı ABD nüfuz alanı olarak gören Monroe Doktrini sonucunda Latin Amerika'nın diğer bölgelerinde de görülen bu müdahalecilik, Amerika'nın Panama kıstağına erişimiyle ilgiliydi. Ancak Panama 20. yüzyılın başlarında Kolombiya'dan ayrıldıktan sonra bu daha az endişe verici hale geldi. Ve bu 10 yıllar boyunca muhafazakar politikacılar genellikle kahve, muz ve diğer ürünlerin ticaretini kontrol etmeye çalışan Amerikan işçikarlarının yanında yer aldılar. Orta ve Güney Amerika. Bunun sonucu geri kalmış bir ekonomiye ve yaygın yoksulluğa sahip bir ülkeydi. Ancak Pablo'nun doğumundan kısa bir süre önce ülke popülist bir yönetime girmişti. Liberal kesim, ülkenin ekonomik sorunlarını hafifletmek ve Kolombiya'nın servetini daha eşit bir şekilde yeniden dağıtmak amacıyla harekete geçmişti. Modern Kolombiya'nın siyasi istikrarsızlığı büyük ölçüde 1948'e, yani Pablo'nun doğduğu yıldan bir yıl öncesine, popülist politikacı Jorge Eliezer Gaitán'ın suikasta uğradığı yıla dayanır. Bu olay, Kolombiya'daki liberaller ve muhafazakarlar arasında büyük bir çatışmaya yol açtı. Ardından
ülke genelinde 200 binden fazla kişinin öldüğü La Violencia veya şiddet olarak bilinen 10 yıllık bir iç savaş yaşandı. İki grup, ulusal cephe çerçevesinde güçlerini sırayla paylaşacakları huzursuz bir koalisyon kurmayı kabul etmeden önce. Ve bu yeni hükümet, ABD'nin gizli desteği ve teşvik, Kolombiya kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren diğer paramiliter örgütler de sözde Kolombiya çatışmasına karıştı. FARC ve diğer gruplar, Kolombiya kırsalının büyük kısımlarını etkili bir şekilde kontrol etmeye başladı. Bütün bunlar 1960'larda ve 1970'lere girerken ABD ve Avrupa'da yasa dışı uyuşturuculara, özellikle kokaine olan küresel talebin patladığı bir dönemde gerçekleşiyordu. Başlangıçta tercih edilen uyuşturucu esrar olsa da, kokain, koka bitkisinin yapraklarından rafine edilmiş ve işlenmiş toz, Amerika'ya üretim ve taşıma açısından asıl para kazandırıyordu. Kolombiya'nın ortamı koka bitkisi üretimi için idealdi ve ülkenin geniş kırsal ormanlarıyla 1960'lılardaki artan hukuk dışılığı, ülkeyi küresel kokain üretiminin merkezi haline getirdi. FARC gibi örgütler, başlangıçta kokain üretimine ve ihracatına doğrudan karışmasa da, Kolombiya'da kontrol ettikleri bölgelerde bu faaliyetlere izin verdiler ve üreticilerden vergi aldılar. Bu gelir, hükümete karşı iç savaşlarını sürdürmek için silah ve diğer malzemeler satın almalarında hayati öneme sahipti. Çok daha sonra, PFY'ine çubuğa Saddam Başatayıcı ve diğer gruplar üretime bile başlayacaktı. Dolayısıyla Pablo'nun yükselişi ve zirvesi döneminde Kolombiya'daki kokain üretimi, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki ülkenin siyasi koşullarından ayrı düşünülemez. Bu Pablo Escobar'ın 1960'ların sonlarında ortaya çıktığı dünyaydı. Ergenliğinin sonlarına doğru, sonradan kendini çiçek ihraç eden düzgün bir adam olarak ilan edecek olan adam, Medellin'de organize suçlara düşük seviyede karışmıştı. Oscar Benel Aguirre ile işbirliği yaparak kaçak sigara satıyor ve büyük oto hırsızlığı yapıyordu. İkili ve ortakları ayrıca bir dizi yüksek profilli adam kaçırma olayı düzenledi ve fidye olarak büyük miktarda para topladı. Ve Escobar daha hırslıydı. Zengin olmak istiyordu ve bunu hızlıca yapmak için her türlü suça razıydı. 1970'lerin başlarında bu, esrar kaçakçılığını da içeriyordu ve sadece kargo değişikliğiyle kokaine geçti. Sonuç olarak birçok kişi onu damgalanmış bir adam olarak görüyordu. Pablo bu dönemde genç bir kız olan Maria Victoria Henao ile tanışıp ona kur yapmaya başladığında, annesinin ona Pablo'yu unutmasını, yoksa hayatının çoğunu hapishane ziyaretleriyle geçireceğini uyardığı söylenir. Maria caymadı ve sonunda 1976'da Pablo 26 yaşındayken ve o sadece 15 yaşındayken evlendiler. İki çocukları oldu, Juan ve Manuela. Evliliğinden kısa süre önce 1970'lerin ortalarında Pablo başka bir kaçakçı olan Griselda Blanco tarafından kokain ticaretine sokuldu. Kokain 1960'lı yıllarda ABD'de niş bir uyuşturucuydu. Esrar, LSD ve eroin gibi diğer narkotikler çok daha yaygınlaşmıştı. Ancak 1970'lerde kokain kullanımı ülkede patladı. Özellikle New York ve Miami gibi şehirlerdeki diskotek sahnesinin genişlemesiyle. Sonuç olarak Latin Amerika'da ve özellikle Kolombiya'da kokain pazarı katlanarak büyüdü. Bu durum, Pablo gibi küçük operatörlerin 1970'lerin ortalarında Kolombiya'da işe girmesini sağladı. İlk katılımı Medellin'deki yerleşik kaçakçılarla oldu. Pablo'yu koka macunu sevkiyatlarını Medellin ve çevresindeki işleme tesislerine teslim etmek için işe aldılar. Böylece toz kokaine dönüştürülebilsin. Kısa süre sonra Pablo aracıları devre dışı bırakarak Kolombiya'dan ABD'ye çeşitli rotalarla tam işlenmiş kokain sevkiyatlarını uçakla kendi operasyonlarını geliştirdi. O zamanlar bilmiyorlardı. Ama Pablo ve ortakları Medellin karteli olarak bilinen şeyin temellerini atmıştı. Medellin karteli neredeyse başlamadan bitiyordu. Mayıs 1976'da Pablo ve birkaç kişi Medellin'e giderken 18 kilogram koka macunuyla yakalandı.
Pablo'nun ilk içgüdüsü onu yakalayanları ve ardından Medellin'deki yargıçları rüşvet vermeye çalışmaktı. Bu işe yaramadı. Bu yüzden Pablo yakalayan memurları öldürtmeyi denedi ki dava sırasında tanıklık etmesinler. Görünüşe göre Escobar'ı takip etmenin olası riskleri o kadar büyüktü ki yetkililer sonunda davayı düşürmeye karar verdi. Serbest kaldı. Ama suçlamaları ortadan kaldırma şekli sonraki 15 yıl civarındaki yaklaşımının bir belirtisiydi. Escobar, rakiplerine üstünlük sağlamak veya yetkililerin peşine düşmesini engellemek için şiddete her zaman hazırdı. Ve bu, Pablo Escobar'ı değerlendirmede önemli bir noktadır. Gelecek yıllarda sürekli olarak kendini bir gün yasallaşacak uyuşturucuları satan mütevazı bir tüccar olarak göstermeye çalışacaktı. Ama bu kendini pohpohlayan tasvirlerin arkasında binlerce ölümü emreden biri vardı. Escobar ve Medellin kartelinin işi 1970'lerin sonlarında patladı. Sadece ABD'deki kokain pazarının genişlemesi değil, kartelin Amerika'ya uyuşturucuyu sokmak için son derece etkili yöntemler geliştirmesi sayesinde. 1976'da Connecticut'taki hapisten salıverildikten kısa süre sonra, Alman-Kolombiyalı Carlos Lehder ve Massachusetts'li Amerikalı George Young adlı iki orta seviye uyuşturucu kaçakçısı Escobar'ın emrine girdi. Lehder, esrar kaçakçılığı ve çalıntı araba satışı nedeniyle Danbury hapishanesinde yatmıştı. Young ise Meksika'dan Kaliforniya'ya esrar getirip ülkeyi boydan boya New England'a taşıyordu. Orada kaynak fiyatına göre devasa bir bedelle satılıyordu. Ancak Danbury'de büyüyen kokain ticaretine geçme planı yaptılar. Serbest bırakıldıklarında Kolombiya'dan Karayipler üzerinden ve oradan Amerika'ya, esas olarak Florida ve özellikle Miami'ye kokain kaçakçılığına başladılar. Başlangıçta Escobar, ikiliyi işini genişletmek için işe aldı. ABD'ye giderek daha büyük kokain sevkiyatları getirerek. Ama bu yakında genişleyecekti. 1978'de Carlos Lehder, Bahamalardaki Norman's Cay adasında mülk almaya başladı. Amacı Kolombiya ve Amerika arasında etkili bir kokain deposuna dönüştürmekti. Sonraki aylarda yerel toprak sahiplerini korkutarak mülklerini sattırdı. Bazı sakinleri öldürerek. Lehder, paranoyak ve değişken bir figür olarak Young'u operasyonun dışına itti. Böylece birkaç ay içinde adayı kişisel bir feodal toprağa dönüştürdü ve milyonlarca dolar harcayarak bir pist ve depolar inşa etti. Sonraki birkaç yıl boyunca Norman's Cay, Medellin kartelinin Karayipler'deki kişisel havalimanı olarak işlev gördü. ABD kıyılarından uzakta ve dünyanın en büyük kokain pazarına yakın. Büyük uçaklar Escobar'ın kokainini adaya getiriyor. Sonra küçük uçaklara yüklenerek ABD'ye radar algılamadan uçuyordu. Zirvede her gün 300 kilogramdan fazla kokain adaya ulaşıyor, Escobar, Lehder ve ortaklarını milyarder yapıyordu. Lehder o kadar zenginleşti ki, suçlarından kaçınmak için 2 kez Kolombiya ulusal borcunu ödemeyi teklif etti. Bu dönemde başka önde gelen bir ortak Barry Seal'di. Seal, Louisiana eyaletinin güneyindeki Baton Rouge'dan bir havayolu pilotuydu. Young gibi 1970'lerin ortalarında Meksika'dan esrar sevkiyatları getirerek uyuşturucu kaçakçılığına başladı. Ama Young ve Lehder gibi daha değerli ve kompakt kokainde daha büyük karlar olduğunu fark etti. 1981'e gelindiğinde Escobar ve Medellin karteliyle bağlantılar kurmuş ve sistematik bir operasyon kurmuştu. Seal, ABD, hava sahasında radar algılamadan düşük uçuş yapabilen düzinelerce küçük uçak kullandı. Bunlar Meksik körfezi üzerinden Louisiana hava sahasına uçuyor, kırsal bir alanda belirlenmiş noktalara paketleri atıyordu. Seal'ın yer ekibi paketleri topluyor, sonra Florida'ya ve doğu yakasındaki Medellin karteli dağıtım ağına gönderiliyordu. Ancak Seal'ın Escobar için çalışması çift taraflı bir kılıç oldu. 1983'te ABD Uyuşturucu Uygulama Ajansı, DEA tarafından dava edildi ve 1984 başlarında Escobar ve operasyonu hakkında kapsamlı bilgi sağlayan ABD hükümeti muhbiri olarak çalışmaya başladı.
Bu Escobar tarafından keşfedildi ve Seal, Şubat 1986'da öldürüldü. Norman Sky Lehder'in Medellin kartelinin bir kolu olarak özel bir feodal toprağa dönüşürken ve Seal paketlerini Louisiana'ya atarken, Escobar, Kolombiya'da kendi özel krallığını kuruyordu. Operasyonlarından elde ettiği kazançlarla Puerto Triunfo çevresinde yaklaşık 20 kilometrekarelik arazi satın aldı. Bu, Medellin'in yaklaşık 150 kilometre doğusundaydı. Burada ailesi için Hacienda Napoles veya Napoli malikanesini geliştirdi. İspanyol kolonyal bir ev, heykel parkı ve hatta egzotik hayvanlarla dolu bir hayvanat bahçesi içeren devasa bir kompleks. İçe aktardığı hayvanlar arasında zebralar, kalçalar, antiloplar, filler, zürafalar, deve kuşları ve midilliler vardı. Escobar özellikle kalçaları seviyordu ve birçok kalça haciendaya getirildi. Bu karar, günümüze kadar Kolombiya'nın bu kısmında vahşi ve yabanıl bir kalça popülasyonuna yol açtı. Pablo Escobar ayrıca büyük bir klasik ve lüks araba ile motosiklet koleksiyonu topladı ve hatta bir karting pisti bir mahalle, boğa güreşi arenası kurdu. Hacienda'da bir havalimanı da vardı ama bu ziyaretçiler içindi. Kartelin iş operasyonlarının parçası değildi. Escobar burada antik Yunan tarzı bir kale veya Akropolis inşa etmeyi bile planlamıştı ama bu plan gerçekleşmedi. Ve bu, Pablo'nun edindiği tek büyük mülk değildi. İnanılmaz bir şekilde ABD'ye en büyük kokain ithalatçılarından biri olmasına rağmen 1970'lerin sonlarında Florida'daki Miami Beach'te devasa pembe bir malikane satın alabildi. Bu, o zamanlar henüz kötü şöhretli bir uyuşturucu lordu olmaması sayesinde kendi adına kayıtlıydı. Ancak aynı mülk sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından el konuldu. Başka bir yerde, Karayipler'de Isla Grande veya Büyükada'da devasa bir malikane edindi. Bu Kolombiya'nın kuzey kıyısından 20 milden biraz fazla uzakta olan Islas del Rosario, adalar zincirinin en büyüğüydü. Hacienda Napoles gibi burada da bir malikane, ek daireler, ithal hayvanlar, yüzme havuzları ve kolay erişim için helikopter iniş pisti içeren büyük bir malikane geliştirdi. Ve bunlar, Kolombiya uyuşturucu ticaretinden elde edilen yasa dışı kazançlarla edinilen Escobar mülklerinin en gösterişlileriyken, Medellin karteli ülke genelinde yüzlerce mülke sahipti. Bunlar genellikle parasını son derece karmaşık şekillerde saklamak için kullanılıyordu. Pablo'nun operasyonları 1970'lerin sonları ve 1980'lerin başlarında engellenmeden büyüdü. Bu aşamada kokain kralı veya El Patron, patron olarak sonraki şöhretine kıyasla görece anonimliğinden faydalanıyordu. Sonuç olarak onun liderliğindeki Medellin karteli katlanarak büyüdü ve ABD'ye giderek daha fazla kokain gönderdi. Ayrıca İspanya gibi ülkelere önemli miktarlarda kaçakçılık yaptı. Ki bu Avrupa uyuşturucu pazarının giriş noktası olarak Florida'nın ABD için yaptığı gibi işlev görüyordu. Uyuşturucuyu taşıma yöntemleri giderek daha karmaşık hale geldi. Örneğin toz yüklü küçük denizaltıları çeken tekneler kullanıldı. Yakında Escobar'ın operasyonu haftada birkaç ton kokaini Amerika ve Avrupa'ya kaçırıyordu. Günde 60 milyon dolara kadar kar ve yılda 20 milyar dolardan fazla getiriyordu. Sonuç olarak operasyonlar Kolombiya'nın ötesine yayıldı ve 1980'lerin başlarında kartel, Peru ve Bolivya gibi komşu ülkelerde kurulan plantasyonlardan koka macunu almaya başladı. Operasyon Güney Amerika boyunca bir endüstri yaratmıştı. Kartel o kadar çok para üretiyordu ki harcamak imkansızdı ve hatta aklamak ile saklamak bile son derece sorunluydu. Birçoğu Panama üzerinden aklandı. Genellikle altın satın alınarak eritiliyor ve diğer ülkelerde temiz paraya dönüştürülüyordu. Ama bu yöntemlerin bile sınırlamaları vardı. Ve bu yüzden para harcanmak yerine ülke genelindeki mülklerde saklanıyordu ki kimse şüphelenmezdi. Ayrıca inanılmaz bir şekilde kartel bir malikanede geri çekilebilir bir jacuzziye sahip oldu. Bunun altında gizli bir bölme vardı. 10 milyonlarca dolar saklanıyordu. Fakir bir Kolombiyalı aile eve yerleştirildi.
Bölme hakkında bilgilendirilmeden tek şart para eklenip çıkarılırken ara sıra evden ayrılmalarıydı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu paranın bir kısmı bugün hala bulunuyor. 1920 bin dolar buldu. Bu, Escobar'ın ve kartelin eski mülklerinde devasa miktarda paranın tesadüfen keşfedildiği tek sefer değildi. Artan karlarla birlikte yakalanma riski de arttı. Escobar ve diğer kartel üyeleri için en büyük korkulardan biri iadeydi. Eylül 1979'da Kolombiya hükümeti, ABD Başkanı Jimmy Carter'ın idaresiyle bir iade anlaşması imzaladı. Buna göre ABD'ye büyük miktarda kokain ithal eden Kolombiyalı kaçakçılar ABD'de yargılanmak üzere gönderilebilirdi. Bu anlaşma Mart 1982'de yürürlüğe girdi ve Escobar için büyük bir risk oluşturdu. Kolombiya'da tutuklanıp mahkum edilse, ülkedeki yolsuzluk sayesinde ya mahkumiyetten kurtulur ya da çok rahat koşullarda hapis yatar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilip orada mahkum olursa, maksimum güvenlikli bir tesiste ömür boyu hapisle karşı karşıya kalırdı. Bu tehdide yanıt olarak 1980'lerin başı ve ortalarında Escobar ve birkaç ortak, Kolombiya siyaseti, polis teşkilatı ve yargı içindeki bireylere karşı adam kaçırma, cinayet ve bombalama terör kampanyası başlattı. Amacı iade anlaşmasını geri çekmelerini sağlamaktı. Ama istenen etkiyi yapmadı ve 1980'ler boyunca iade korkusu Kolombiya'daki Escobar gibi kaçakçılar için her yerde kaldı. İade riskini karşılamak için Pablo, Kolombiya genelinde popüler destek kazanmaya çalıştı. Escobar'ın mistikliğinin çoğu kendini Kolombiyalı Robin Hood olarak yarattığı imajdan doğuyordu. Başlangıç yıllarında Pablo ve kartelin faaliyetlerinin sıradan Kolombiyalılara pek zarar vermediği algısı vardı. Eylemlerinin yarattığı sosyal zarar, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Latin Amerika'da emperyal saldırgan olarak görülen bir ülkede gerçekleşiyordu. İmajını yumuşatmak için Pablo, kartelin kasalarına her hafta akan devasa paraların önemli miktarlarını dağıttı. Bunları bazen Medellin halkına ücretsiz nakit dağıtımı olarak, bazen de Medellin ve ülke genelinde futbol stadyumları, parklar ve belediye olanakları gibi inşaat projelerine harcayarak yaptı. Bir süre Hacienda Napoles'teki hayvanat bahçesini halka ücretsiz açtı. En önemli yatırımlardan biri, Medellin çevresindeki yol ağını iyileştirmekti. Şehir 20. yüzyılda çok hızlı gelişmişti ve trafik tıkanıklıkları Pablo'nun parasıyla kısmen giderildi. Son olarak, Noel'de Escobar Noel Baba kılığına girip yoksul mahallelerde pahalı hediyeler dağıtıyordu. Bu şekilde Medellin ve geniş Kolombiya'daki birçok vatandaşın hayranlığını kazandı. Böyle çabalarına rağmen 1980'lerin başlarında Pablo, kötü şöhretli Medellin kartelinin başı olarak iyi bilinir hale gelmişti ve damgalanmış bir adamdı. Buna yanıt olarak Pablo daha fazla şöhret peşinde koştu. 1982'de Kolombiya siyasetine girdi ve Kolombiya Liberal Partisi'nden aday oldu. Kampanyasını Kolombiya ve ABD arasındaki yeni yürürlüğe giren iade anlaşmasına odakladı. Pablo, Kolombiya Başkanı Julio César Turbay'ın, Washington'un Kolombiyalı vatandaşları iade edip yargılamasına izin vererek Kolombiya'nın egemenliğinin bir kısmını ABD'ye devrettiğini savundu. Ancak kampanya boyunca eleştirmenleri de vardı. Bazıları kurşunlarla susturuldu. Medellin'deki bir tartışmada Escobar'ı kendi çıkarları için siyasete girdiğini suçlayan sesli bir muhalif, kartelin emrindeki Medellin polisi tarafından kısa süre sonra gözaltına alındı. Sonra Escobar'ın adamlarına teslim edildi ve günler sonra Medellin sokaklarında cesedi kurşun delikleriyle bulundu. Dolayısıyla hem korkutma hem de popülizmle Escobar, Mart 1982'de Kolombiya Temsilciler Meclisi'ne seçilmeyi başardı. Pablo'nun Kolombiya siyasetine girişi tartışmalı bir stratejiydi. İliç faaliyetleri için bir perde sağladı ve parlamentodan iade anlaşmasını içten meydan okumasına izin verdi. Ama gereksiz yere çok fazla dikkat çekti. Daha önemlisi, Kolombiya'daki muhafazakar siyasi kuruluşu onu devirmeye çalışmaya itti.
Önceden ülkede birçok kaçakçıdan biriydi, en başarılısı olsa da. Şimdi ülkeyi siyasi kuruluşa bilerek meydan okuyordu. Özellikle yeni seçilen muhafazakar başkan Belisario Betancur, Escobar'ı Kolombiya siyasetinden çıkarmaya kararlıydı. Bu amaçla 1983 yazında Betancur, Pablo'yu ve diğer Kolombiyalı kaçakçıları kovuşturmada daha aktif bir tutum alacak Adalet Bakanı Rodrigo Lara Bonilla'yı atadı. Aynı anda Escobar'a karşı bir medya kampanyası başlatıldı. El Espectador gazetesinde Pablo'nun 1976'daki tutuklanması ile ilgili uzun bir makale yayınlandı. Bu, olanları ve Escobar'ın kovuşturmadan kaçınma yöntemlerini detaylıca anlattı. Pablo artık istenmeyen medya incelemesinin konusu oldu ve Kolombiya'daki yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığının yüzü haline geldi. İlk tepkisi her zamanki gibiydi. El Espectador'un editörünü öldürtmeyi düşündü ve kartel üyelerine gazetenin o sayısından mümkün olduğunca çok kopya satın almalarını emretti ki okunmasını sınırlasınlar. Ancak günler içinde El Espectador'un sayfalarının ötesinde daha fazla hikaye patlak verdi. Bazıları özel hayatına odaklandı ve Pablo'nun tanınmış Kolombiyalı televizyon sunucusu Virginia Vallejo ile ilişkiye başladığını detaylandırdı. Vallejo, Escobar'la ilk birebir röportajı yapan gazeteciydi ve ilişki oradan gelişmişti. Sonuç kaçakçı için hem evde hem kamusal alanda bir krizdi. Eşi Maria onu geçici olarak aile evinden kovdu ve boşanmakla tehdit etti. Durum ancak Pablo'nun yalvarışlarıyla düzeldi. Ama Vallejo ile ilişkisi ara ara birkaç yıl daha sürdü ve 1987'de bitti. Pablo artık çok fazla dikkat çekiyordu ve 1983 sonlarında Medellin üst yargıcı Gustavo Zuluaga, Pablo'nun 1976 tutuklanması soruşturmasını yeniden açmaya karar verdi. Aynı anda ABD'nin Bogota Büyükelçiliği Escobar'ın Amerikan vizesini iptal etti. Kolombiya Kongresi ise Pablo'nun parlamenter dokunulmazlığını kaldırma lehine oy kullandı. Sonuç olarak siyasi arenadan çekilmeye karar verdi. Siyasete girerek kovuşturmadan daha fazla koruma kazanma planının tam tersi etki yaptığını fark ederek. Ve 20 Ocak 1984'te Kolombiya Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyesinden istifa etti. Mektubunda oligarşilere ve adaletsizliklere, halkın ihtiyaçlarını hiçe sayan arka odalardaki anlaşmalara karşı savaşmaya devam edeceğim. Özellikle halkın acısına karşı kayıtsız kalan ama resmi gücü paylaşmada her zaman tetikte olan demagoglara ve kirli politikacılara karşı, diyordu. Meydan okuyan bir çıkıştı ve önümüzdeki yıllar Escobar'ın Kolombiya hükümetine başka, daha agresif yollarla meydan okumaya kararlı olduğunu kanıtlayacaktı. 30 Nisan 1984'te Pablo'nun Kolombiya parlamentosundan istifasından 3 ay sonra, Escobar ve diğer ana kaçakçıları kovuşturmayı hedefleyen Adalet Bakanı Rodrigo Lara Bonilla, Bogota sokaklarında trafiğin içinde arabasında oturuyordu ki bir Yamaha motosiklet aracın yanına yanaştı. Üzerinde 2 adam vardı. Biri sürüyor ama arka yolcu Ivan Dario Guisado hızla bir Uzi otomatik tüfeğini çekip Bonilla'nın arabasına ateş açtı. Adalet Bakanı birden fazla kurşunla vuruldu ve anında öldü. Guisado, Bonilla'nın korucularının karşılık ateşini açmasıyla anlar sonra öldürüldü. Sürücü Byron Velázquez ise Escobar'ın emriyle hareket etmişti ve bu, Pablo'nun Kolombiya hükümetine savaş ilanıydı. Yetkililer bunu öyle gördü ve şimdi ABD ile iade anlaşmasını tam olarak uygulamaya geçti. Bu arada Pablo ailesiyle geçici olarak Kolombiya'yı terk etti. Kuzeydeki Panama'ya yerleşti ve ardından 1980'lerin ortalarında tam bir iç savaş yaşayan Nikaragua'da kısa bir süre geçirdi. Sonunda 1984 sonlarında Kolombiya'ya döndüğünde Pablo hükümetle çatışmasını tırmandırmaya kararlıydı. Artık 19 Nisan Hareketi veya MN19 ile bağlantı kurdu. Bu 1970'lerde ortaya çıkan ve FARC'tan sonraki en büyük ikinci paramiliter örgüt olan Kolombiya Gerilla Örgütü'ydü. Şimdi Pablo'nun teşviki, mali ve lojistik desteğiyle M19, ABD ile iade anlaşmasının uygulanmasına yanıt olarak
Kolombiya hükümetine doğrudan saldırmaya hazırlanmaya başladı. Grup bunu Kolombiya'nın ulusal egemenliğine bariz bir ihlal olarak görüyordu. Böylece 6 Kasım 1985'te yaklaşık 36 M19 gerilla savaşçısı, Bogota'daki Kolombiya Yüksek Mahkemesi'nin merkezi olan Adalet Sarayı'nı bastı ve 300'den fazla kişiyi rehin aldı. Bunlar arasında yüksek mahkeme yargıçlarının çoğu vardı. Sonra talepler yayınlandı. İade anlaşmasından vazgeçilmesi ve Başkan Betancur'un istifa edip suçlamalarla yüzleşmesi. Bu arada Kolombiya ordusu sarayı kuşatmış ve gerekirse binayı basmaya hazırlanıyordu. Pablo, Kolombiya başkentinin merkezinde tam bir askeri çatışma başlatmıştı. M19 savaşçılarının Adalet Sarayı'ndaki talepleri elbette hiçbir seviyede kabul edilemezdi. Ama saldırıdan sonraki gün 7 Kasım sabahından Mendilyamitsabhi müzakere için yer var gibi görünüyordu. İçerideki paramiliter savaşçılar o sabah erken saatlerde önde gelen bir rehineyi, Devlet Konseyi üyesi Reynaldo Arquinegas'ı serbest bırakmayı kabul etti. Ama sonraki saatlerde hava bozuldu. Sonra, öğle yemeğinden hemen sonra, saat 14'te dışarıdaki ordu bölümlerinin komutanı General Jesus Armando Arias Cabrales binanın basılmasını emretti. Sonraki saatlerde saray içinde neredeyse 100 kişi öldü. Bunlar arasında M19 savaşçılarının neredeyse tamamı ve Kolombiya Yüksek Mahkemesi'nin 24 yargıcının yarısı vardı. Ancak Pablo için olay beklenmedik bir fayda sağladı. Kolombiya'nın önde gelen kaçakçılarına ilişkin büyük miktarda belge ve kanıt saraydaki saldırıda yok edildi. Bunların M19 savaşçıları tarafından Escobar'ı suçlamalardan kurtarmak için bilerek yakıldığı düşünülüyordu. Ama şimdi ordunun binaya girmek için kullandığı patlayıcıların neden olduğu bir yangın sonucu kazara yok edildikleri daha olası görünüyor. Kan banyosu uyuşturucu lordu için beklenmedik şekilde faydalı oldu ve bu arada Betancur hükümeti, Kolombiya'nın üst düzey yargıçlarının yarısının ve onlarca diğerinin ölümüne yol açan olayın yönetiminden dolayı sürekli eleştiri altında kaldı. Adalet Sarayı saldırısının ardından Kolombiya siyaseti, Escobar ailesi, Medellin karteli ve Kolombiya'daki diğer uyuşturucu kaçakçıları için sonuçları olacak şekillerde değişmeye başladı. Betancur kuşatma yönetiminden ağır hasar aldı ve Ağustos 1986'da Virgilio Barco rahat bir seçim zaferiyle onu Kolombiya'nın 27. başkanı olarak değiştirdi. Ve Barco hükümeti Betancur'unkinden bile daha sert bir tutum benimsedi Escobar ve kartellere karşı. Bunun bir göstergesi, göreve geldikten aylar sonra Ocak 1987'de polis birimlerinin Hacienda Napoles'ten Medellin'deki bir güvenli eve giden Escobar'ın arabalar ve Jeep konvoyunu durdurmasıydı. Pablo eşi ve çocuklarından ayrı seyahat ettiği için yakalanmadı. Ama Maria ve çocuklar Juan'la Manuela tutuklandı ve birkaç saat hücrede tutuldu. Ta ki Pablo'nun avukatları onları serbest bırakana kadar. Bu, yeni hükümetin Escobar'a her şekilde vurma isteğinin bir göstergesiydi ve kaçakçı ile Kolombiya hükümeti arasındaki çatışmanın yoğunlaşmasının bir belirtisiydi. Kolombiya hükümeti 1980'lerin ortası ve sonlarında Escobar'ın tek antagonisti değildi. 1970'lerin sonlarında Pablo'nun himayesinde Medellin karteli gelişirken, Kolombiya'nın güneybatısındaki Cali şehrinde ayrı bir kartel ortaya çıktı. Orejuela kardeşler, Gilberto ve Miguel, Jose Londono ve Helmer Pacho Herrera tarafından yönetiliyordu. Başlangıçta iki kartel birbirleriyle işbirliği yaptı. Kolombiya'daki yasal sorunları aşmak ve parayı yurt dışında aklamak için ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etti. ABD, içindeki kokain pazarının belirli kısımlarını bölmek için anlaşmalar yapıldı. Ancak gerilimler 1980'lerin ortalarında tırmandı. Kısmen Medellin kartelinin üst düzey üyelerinden Rodriguez Gacha'nın New York şehri pazarına girmeye çalışmasıyla ki bu alan tipik olarak Cali'ye bırakılmıştı. 1987 sonlarına gelindiğinde Medellin ve Cali arasında açık bir savaş vardı. Cinayetler ve sayısız bombalama yaygındı.
1988'deki bir bile Escobar'ın evinin dışında bir araba bombasını patlatmayı başardı. Bütün bunlar 1980'lerin sonlarında Escobar'ın karşılaştığı sorunlar dizisine eklendi ve Cali karteli ile savaş, Pablo'nun hayatının kalan kısmı boyunca çeşitli yoğunluk seviyelerinde devam etti. Cali ile savaşa ve hükümetin onu tutuklama veya iade etme çabalarına rağmen, Medellin karteli 1980'lerin ortası ve sonlarında zenginliği ve gücünün zirvesine ulaştı. ABD'deki kokain talebinin sürekli artmasıyla beslendi. Bu aşamada kartel günde yaklaşık 70 milyon dolar veya yılda 25 milyar dolar gelir üretiyordu. Enflasyona göre ayarlandığında bugünün parasıyla 70 milyar dolardan fazla. Hepsi günlük ortalama 12 tondan fazla kokaini ABD'ye ithal eden bir kaçakçılık ağı sayesinde. Daha sonra Pablo'nun kardeşi Roberto tarafından anlatıldığı gibi ki kartelin maliyesi ve lojistiğini yönetiyordu, organizasyon para yığınlarını ayırmak için haftada 1000 dolar lastik bant harcıyordu. O kadar çok kar vardı ki kartelin paralarının belki %10'u harcanmadan önce kayboluyor veya yok oluyordu. Kartel o dönemde dünyanın kokain ticaretinin yaklaşık %80'ini kontrol ediyordu ve Pablo kendisi dünyanın en zengin milyarderlerinden biri olarak tahmin ediliyordu. Ama birikmiş servetinin tahminleri oldukça değişken. Ve Pablo bu parayı Kolombiya içindeki itibarını yükseltmek için kullanmaya devam etti. Özellikle Escobar, sporu propaganda amaçları için kullanmanın değerini biliyordu. 1980'lerin başından itibaren Medellin'in futbol takımı Atlético Nacional'a kapsamlı mali destek vermeye başladı. Birkaç kısa yılda kulüp, Kolombiya Ulusal Ligi'nde orta sıralardan şampiyonluk adaylarına dönüştü. Yüksek maaşlı sözleşmelerle yabancı oyuncular getirildi ve Kolombiya'nın en iyi futbolcuları 1980'lerde burada oynadı. Böylece kulüp 1988'de şampiyonada ikinci oldu. Bu da onları 1989 Copa Libertadores'e, Güney Amerika Panfutbol Kupası'na nitelik kazandırdı. Finalde ilerleyerek Paraguay'ın Club Olimpias'ını penaltı atışlarında yenerek ilk Kolombiyalı takım olarak kupayı kazandı. Pablo için kulübe yatırımın birden fazla faydası vardı. Medellin ve Kolombiya genelinde devasa sayıda taraftar kazandı. Ama aynı zamanda bahis halkaları üzerinden önemli miktarda para aklamasına da izin verdi. Hatta bu iş yolu da sonunda kapatıldı. Çünkü futbol otoriteleri Kolombiyalı futboldaki kartel etkisine baskı yapmaya başladı. Örneğin Kolombiyalı takımlar 1990'ların başında bir süre Copa Libertadores'ten yasaklandı. Kartelin zenginliğinin ve Atlético Nacional'ın sportif başarısının değişkenlikleri ne olursa olsun, Escobar'ın kaçakçılık operasyonları Medellin şehrinin kendisi üzerinde korkutucu bir etki yaratıyordu. 1980'lerin sonu ve 1990'ların başına gelindiğinde Medellin, şiddet olayları ve cinayet sayısına göre dünyada yaşamak için en tehlikeli şehir istatistiksel olarak olmuştu. Örneğin 1991'de şehirde 7237 cinayet işlendi. Günde ortalama 18 cinayet veya yılda her 100.000 kişiden 266'sı, şehrin nüfusu bu zamana kadar 1,5 milyondan fazla artmıştı. Daha geniş olarak Kolombiya, hükümetin FARC ve diğer gerillalarla çatışmaları ve çeşitli karteller arasındaki savaşlar ve çatışmalarla dünyanın en tehlikeli ülkesi haline gelmişti. 1991'de 25 binin üzerinde şiddetli ölüm kaydedildi. Bu rakam 1992'de 27 binin üzerine çıktı. Bu, günde 70 şiddetli ölüm veya her 20 dakikada bir kişi anlamına geliyordu. Çoğu standart ölçüme göre Kolombiya 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında etkili bir şekilde başarısız bir devletti. Bu gelişme büyük ölçüde Escobar'ın ve Medellin kartelinin faaliyetlerinden kaynaklanıyordu. Escobar'ın kaçakçılık faaliyeti ve Kolombiya'nın daha geniş siyasi sorunlarının tüm bu kan dökümüne neden olması basitçe değildi. Pablo aynı zamanda ayrım gözetmeksizin toplu cinayetlere de karışabiliyordu. En kötü şöhretli olaylardan bazıları 1989 kışının başlarında geldi.
27 Kasım'da Bogota'dan Cali'ye giden Kolombiyalı iç hat yolcu uçağı Avianca Flight 203, başkentten kalkışından 5 dakika sonra gökyüzünde patladı ve 107 yolcuyla yerde 3 kişiyi öldürdü. Pablo 1990 başkanlık seçimleri arifesinde bombalamayı organize etmişti. Amacı seçilirse kartellere özellikle sert bir tutum alacak aday Cesar Gaviria Trujillo'yu öldürmekti ama başarısız oldu. Sonra 2 hafta sonra Bogota'daki Güvenlik İdaresi Departmanı binasının dışında bir kamyon bombası patladı. Bu sefer hedef Genel Miguel Alfredo Marquez'di, departmanın direktörü. Kamyon yarım ton dinamitle doldurulmuştu ve patlama o kadar büyüktü ki 57 kişiyi öldürdü ve binada ve çevresinde 2000'den fazla kişiyi yaraladı. Dolayısıyla tüm Kolombiyalı Robin Hood olarak kendini gösterme çabalarına rağmen Escobar 1980'lerin sonlarında Kolombiya genelinde ayrım gözetmeksizin toplu cinayetler yönetiyordu. Escobar'ın Cesar Gaviria Trujillo'yu suikast çabası Kasım 1989'da başarısız oldu. Çünkü başkanlık ofisi adayı Avianca Flight 203'e binmemişti. Trujillo, Luis Carlos Galan'ın suikastından sonra aday olarak ortaya çıkmıştı. Galan, Escobar'ın uzun süreli bir düşmanıydı ve 1990 başkanlığına aday olmuştu. Ağustos 1989'a gelindiğinde ulusal anketlerde öndeydi. Ama o ayın 18'inde Bogota'nın Soacha banliyösünde vuruldu ve Escobar'ın suikastını emrettiği şüphesizdi. Trujillo, Galan'ın suikastı yarattığı boşluğu doldurdu ve şimdi Pablo'nun yeni Kolombiya hükümeti tarafından mümkün olan en tam şekilde kovuşturulması gerektiği açıktı. Trujillo 1990 seçimlerini kazanıp başkan olduğunda. Ancak aylar sonra yeni bir engel durumuna getirildi. 1991'de Kolombiya için yeni bir anayasa ilan edildi. Ama ABD ile iade anlaşmasını onurlandırmayacağı şartıyla. Çoğu çağdaş ve sonraki analistler, kartellere ve özellikle Escobar'a bağlı geniş bir yelpazede, bireyin ulusal meclisin onlarca üyesini rüşvet vererek iade anlaşmasının yeni anayasaya dahil edilmemesini sağladığı sonucuna vardı. İade korkusu ABD'ye geçici olarak kalktığında ve pozisyonunun zorlukları artarken, Cali karteli ve Kolombiya hükümetiyle aynı anda savaşırken, Pablo şimdi radikal bir farklı eylem kursu seçti. Trujillo idaresindeki unsurlarla çatışmayı sona erdirmek ve sonunda görece özgür bir adam olmak için sınırlı bir hapis cezası sunma konusunda müzakere etmeye başladı. Bu, her iki taraf için de faydalar sağlayabilirdi. Escobar için Kolombiya için de görece temiz bir sayfa anlamına gelirdi. Kolombiya hükümeti için ise 1980'lerden beri Escobar'ın yönettiği politikacılara ve yargıçlara yönelik sürekli saldırıların sona ermesi olasılığı. En onurlu anlaşma olmayacaktı. Ama 1990'ların başında iç savaş gibi birçok sorunla boğuşan bir ülke için bir sorununu geçici olarak hafifletme imkanı sunuyordu. Sonuç olarak 1991'de Pablo Escobar, Medellin kartelinin başı olarak, gönüllü olarak Kolombiya kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Tek bir şart vardı. Kendi hapishanesini inşa etmesine izin verilmesiydi. La Catedral veya katedral, tipik hapishane fikrinden oldukça uzaktı. Birçok yargı bölgesinde hapishaneler mahkumun eski hayatından ayırmak için inşa edilirken, bu sefer Escobar teslimiyet şartlarını müzakere etti ve kendi hapishanesini inşa etme yetkisini dahil etti. Katedral buna göre Medellin şehrine tepeden bakan bir tepeye inşa edildi ki Pablo'nun ortakları ve ailesi kolayca ziyaret edebilsin. Kurulum Kolombiyalı uyuşturucu lordu için pek zorlayıcı değildi. Örneğin hapishane bir futbol sahası, jacuzzi ve hatta şelaleli bir bar içeriyordu. Escobar'a özel bir telefon attı ve şehri aşağıdan kuş bakışı izleyebileceği bir teleskop bile kurulmuştu. Etkili bir şekilde bu, Escobar için gönüllü ev hapsinde bir malikanaydı. Bu yüzden hapishane halk arasında Escobar Oteli olarak biliniyordu. Pablo'nun hapis cezasının şartlarının ne kadar gevşek olduğunu gösteren. Üstelik savunma göz önünde bulundurularak inşa edilmişti.
Genellikle sisle kaplı bir tepeye kurulu katedral, dışarıdakilerin Escobar'a ulaşmasını engelleyen bir kale gibiydi. Pablo'yu hapsedenden ziyade. Pablo'nun cezasının şartları en fazla 5 yıl katedralde geçirecekti ve karşılığında Kolombiya hükümeti ABD'ye iadeden vazgeçmeyi kabul etmişti. Escobar etkili bir şekilde Medellin'e tepeden bakarak kaçakçılık faaliyetlerini yönetmeye devam edebilecekti. Hükümet ise Escobar'a bir tür ceza uyguladığını söyleyerek yüzünü kurtaracaktı. Ancak bu aldatmaca uzun sürmedi. 1992 başlarında Kolombiyalı medyada Pablo'nun katedralden Medellin kartelini etkili bir şekilde yönetmeye devam ettiği raporları dolaşmaya başladı. Ayrıca orada keyifli ortamlara dair ifşaatlar. Baskı altında Kolombiya hükümeti Temmuz 1992'de Escobar'ı daha geleneksel bir Kolombiyalı hapishaneye nakletmeye karar verdi. Ama bu sözü kolayca tepe hapishanesine ulaştı ve hareketlerine pek kısıtlama olmayan Escobar katedralden engelsiz ayrıldı. Kaçış tünelinin üzerinden inşa ettirdiği sahte duvar kaldırıldı ve Escobar hapishanesini inşa ederken kurduğu kaçış yolundan kolayca ayrıldı. Pablo'nun katedralden kaçışı hayatının son dramatik bölümünü başlattı. Daha sert bir hapishaneye gönderilmekten kaçmıştı. Ama şimdi Trujillo hükümeti tarafından tamamen karşı karşıyaydı. Ki bu ABD'yi çağırmaya ve Amerika gizli servislerinin Kolombiya toprağında serbestçe operasyon yapmasına izin vermeye tamamen istekliydi ki Escobar'ı yakalayıp gözaltına alıp veya öldürsün. 1990'ların başlarında ABD Müşterek Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın bir bölümü, yaygın olarak SEAL Team 6 olarak bilinen Kolombiya'da Escobar'ı yakalama ve mümkünse Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etme amacıyla operasyon yapıyordu. Bunlara 1986'dan beri Barco İdaresi tarafından kurulan ama 1990'larda Escobar'ı yakalama baskısı yoğunlaştıkça ek kaynak verilen Kolombiya Ulusal Polisi'nin özel operasyon birimi Search Block'ta katıldı. Ve bunlar ayrıca Escobar'ın diğer düşmanlarından oluşan geniş bir koalisyonla birleşti. Özellikle Cali Karteli ve Los Pepes olarak bilinen bir intikamcı grup. Ki bu grup 1980'lerden beri Escobar'ın şiddet ve bombalama kampanyası nedeniyle sevdiklerini kaybedenleri temsil ediyordu. Katedralden kaçışından sonra Search Block ve Amerikan Delta Force ile özel operasyon birimleri Los Pepes'la işbirliği yaptı. Kovalamaca Temmuz 1992'de hapishaneden kaçmasıyla hemen başladı. Pablo durumu hemen alevlendirdi. Güvenli bir eve yerleşir yerleşmez yerel bir radyo istasyonuna röportaj verdi. Burada hükümeti ve rakiplerini kaçış detaylarını anlatarak tahrik etti ama burada da bir ihtiyat unsuru vardı. Röportajda belirli şartlar karşılanırsa gözaltına dönmeye istekli olduğunu açıkça belirtti. Özellikle kalan cezayı katedralde çekmesine izin verilmesi. Ama hükümet yeterince görmüştü. Yeni şartlar sunulmadı ve kovalamaca hızlandı. Search Block'la Amerikan Delta Force ve özel operasyon birimleri arasındaki işbirliği şimdi Medellin ve Bogota sokaklarında açıkça görülüyordu. Birimler ev aramalar yapıyor ve Escobar'ın en yakın ortaklarını takip etmeye çalışıyordu. Aralık 1992'de kaçakçıyı yakalamaya çok yaklaştılar. Kullandığı bir güvenli eve baskın yaptıklarında Pablo saatler önce ayrılmıştı. Ama diğer yollarla ilerleme kaydediliyordu. Escobar'ın destekçileri ve kolaylaştırıcıları kaçınılmaz olarak yakalanacağını gördükleri ve sadık kalmanın bedeli yükseldikçe sırt çevirmeye başladı. Bu değişen talihin net bir göstergesi Pablo'nun eniştesinin Los Pepes tarafından öldürülmesiydi. Sonunda Escobar katedralden kaçışından sonraki 1,5 yıla yakın yetkililerden kaçmayı başardı. Sonunda 1993 kışının başında hücresi telefon sinyallerini izleyen bir gözetim operasyonu sayesinde yakalandı. Sonuç olarak Search Block ve ABD ajanları, Escobar'ın Medellin'in orta sınıf mahallesi Los Olivos'ta başka bir güvenli evde saklandığını belirledi. 2 Aralık 1993'te harekete geçtiler. 8 kişilik bir birim kapıdan girdi.
Ardından Escobar ve o günkü koruma Alvaro de Jesus Agudelo veya El Limon olarak bilinen binanın çatısına çıkıp bitişik evlerin çatılarından kaçmaya çalıştı. Sonrasında ne olduğu %100 net değil. Ateş açıldı ve anlar sonra Pablo çatıda yatıyordu. Kurşunlar bacağına, gövdesine ve kulağına isabet etmişti. Kulak atışı kafasına girip onu öldürdü. Ama Escobar'ın bunu ABD'ye iade edilme olasılığı karşısında daha önce belirlediği gibi intihar ettiği şüphesi var. Pablo'nun kardeşi ve yakın sırdaşı Roberto, Pablo'nun her zaman köşeye sıkışırsa kulağından vuracağını iddia etti. Gerçeği ne olursa olsun sonuç aynıydı. 2 Aralık 1993'te 44. doğum gününden bir gün sonra ve Medellin kartelinin ortaya çıkışından yaklaşık 17 yıl sonra El Patron veya Patron olarak bilinen adam Medellin'de öldü. Yaratılan şiddete rağmen Escobar'ın kendinde yarattığı Robin Hood imajı güçlü kaldı. Cenazesine 25 binin üzerinde yas tutan katıldı. Escobar'ın ölümünden sonra Cali karteli bir süre Kolombiya'da en büyük kokain üreticisi ve kaçakçısı oldu. Ancak Valle del Cauca bölgesinde Pablo'nun hayatının son yıllarında ilk ortaya çıkan yeni bir organizasyon Norte del Valle karteli veya Kuzey Vadisi kartelinden sert rekabet gördü. Her iki grupta kokainlerini 1990'larda Karayipler rotalarının Florida ve Doğu yakasına Florida'ya giderek zorlaşmasıyla kuzeye Meksika'ya taşımaya bakıyordu. Ki bu Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni giriş noktası oldu. Ve sonunda Cali karteli de 1990'ların ortalarında büyük ölçüde parçalandı ve yeni ardıl sendikalar ortaya çıktı. Özellikle kuzey şehri Barranquilla merkezli Kuzey Sahil Karteli ve Avrupa'daki doğu ağlarına tedarik odaklanırken, ABD'si doğu yakası şehirlerine bazı eski Pablo tedarik hatlarını canlandıran. Bunların hepsi kendi zamanlarında gelip gitmiş ve yenileriyle değiştirilmiş. Her biri kendilerini kurmak için giderek daha şiddetli yöntemler kullanma kararlılığıyla. Bugün Kolombiya, 20. yüzyılın ikinci yarısında parçalayan uyuşturucu kartelleri ve siyasi çatışmalardan yavaş yavaş kurtuluyor ve Escobar gibi figürlerin gelişmesine izin veren. 2016'da Kolombiya hükümetiyle FARC isyancıları arasında tarihi bir ateşkes anlaşması getirildi. Bu, ülkedeki yarım yüzyıllık paramiliter şiddete son verme olasılığı sunuyor. Ve Medellin şehri Escobar'ın ölümünden beri refah içinde. Şehirdeki suç oranları 1990'ların ortalarında Medellin kartelinin çöküşünden sonra hızla düştü ve şehir, Kolombiya içinde yeniden endüstri ve iş merkezi haline gelmek için yatırım ve büyük bir ulaşım altyapısı gelişmesinden fayda sağladı 20. yüzyılın başlarında. Bugün şehir, çevresel ve yenilikçi bir kamu ulaşım sistemi geliştirmesiyle uluslararası olarak övülüyor. 30 yıl önce Escobar'ın himayesinde dünyanın cinayet başkenti olduğu zamandan uzak. Escobar'ın etkisinin diğer işaretleri hala görünür. Katedral 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında terk edilmiş bırakıldı. Ama 2007'de bir grup, Benediktin rahibi onu devraldı ve kütüphane ve diğer olanaklarla dini bir siteye dönüştürdü. Bu arada kalçalar sayılarını arttırdı ve Hacienda Napoles'in arazisinde hala dolaşıyor. Pablo Escobar biraz gizemli bir figürdü. Medellin'in kentsel sefaletinde büyüdü. 1920 ile 1970 arasındaki yarım yüzyılda küçük bir kasabadan 1 milyondan fazla nüfuslu bir şehre gelişen bir yer. Üstelik Kolombiya'nın kitlesel siyasi şiddet, etkili bir iç savaş ortasında ve ülke küresel kokain üretiminin başkenti haline geldiği bir zamanda uyuşturucu kaçakçısı olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla Escobar Medellin kartelinin başı olarak ortaya çıkmasaydı bile, Medellin, Cali veya başka bir yerde Kolombiyalı uyuşturucu ticaretinde başka birinin öne çıkacağı kolayca hayal edilebilir. Ayrıca Kolombiya'nın korkunç yoksulluk çektiği ve Bogota hükümetinin birçok insanı etkili bir şekilde terk ettiği bir zamanda özellikle memleketinde yoksullara ve dışlanmışlara çok yardım ettiği de söylenebilir. Pablo yoksullara yardım etti, iş yarattı ve Medellin'in altyapısını geliştirdi.
Hatta Hacienda Napoles'teki hayvanat bahçesine ücretsiz erişime izin verdi ve Atletico Nacional futbol takımını finanse ederek 1989 Copa Libertadores'i kazanmalarını sağlayarak halkın moralini yükseltti. Escobar'ın yaratmaya çalıştığı Robin Hood benzeri imaj buydu. Ancak gerçek çok daha kasvetli. Escobar, Kolombiya'yı ve özellikle Medellin'i eşi benzeri görülmemiş şiddet ve kanlı katliamlara sürükleyen bir seri katil. Ülkenin kendisinden kaynaklanmayan birçok sorunu olduğu elbette doğru. Ancak 1980'lerin ortalarından itibaren Kolombiya hükümetine ve Cali karteli gibi rakiplerine karşı giderek artan kararlılıkla sürdürdüğü savaş, ülkeyi her yıl 25 binin üzerinde şiddetli ölüme sürükledi. Bunların neredeyse 1/3 tek başına Medellin'de gerçekleşti. Dahası Escobar servetinin çoğunu vermeye istekli olabilirdi. Bu servetin çoğu 1980'lerin ortalarından sonlarına doğru kartel tarafından zaten kullanılamıyordu. Ancak düşmanlarını öldürmek için aynı anda onlarca, hatta yüzlerce masum yoldan geçen insanı öldürmeye de aynı derecede istekliydi. Tıpkı Kasım ve Aralık 1989'da Avianca 203 sefer sayılı uçuş ve Güvenlik Bakanlığı bombalamalarında olduğu gibi. Kötü niyetli etkisi 1990'ların ortalarında ortadan kaldırıldıktan sonra Medellin ve Kolombiya, şehri ve ülkeyi yeniden şekillendirme yönünde yavaş yavaş ilerleme kaydetmeye başladı. Sonuç olarak Escobar kendisinin sadece yiğit, çiçek satan düzgün bir adam olduğunu iddia etse de gerçek çok farklıydı. Pablo Escobar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendini tasvir etmeye çalıştığı Kolombiyalı Robin Hood tipi bir figür müydü? Yoksa sadece acımasız bir toplu katil ve vurguncu muydu? Lütfen yorum bölümünde bize bildirin ve bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederim.